Merhabalar efendim. Gebelikte cinsel yaşamı konuşuyoruz. Peki gebelikte cinsel yaşamda en önemli konulardan biri ne? Hangi pozisyonlarda gebelikte cinsel ilişkiye girilebilir? Gebelikte cinsel ilişki eğer bir riskli durum yoksa güvenilir mi? Güvenilir. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ancak hamilelik böyle başlarında ve sonlarında bazen farklı pozisyonlarda ilişkiye girmek gerekiyor. Özellikle karnınız büyüdükçe kendinizi daha rahat hissetmek için cinsel ilişki pozisyonlarına da farklılığa gitmeniz gerekecektir. Özellikle sonlara doğru o 9. aylarda sırt üstü yatmak da bizim açımızdan bir sorun oluşturabilir. Bu sorun ne? Hemen bir ek parantez söylemek istiyorum. Bu sorun şu ki, şimdi rahim büyüyüp de ağırlık yaptığı zaman yaklaşık 10 kiloya yakın bir yük taşıyor. Kadın sırt üstü yattığında bu ağırlık kalbe giden damarların üzerine bir baskı oluşturuyor. Bu baskı da kalbe venöz dönüş, yani toplar damarlardan dönüşü azalttığı için tansiyon problemine, oksijenlenme ile ilgili problemlere neden olabiliyor ve bayılmalara neden olabiliyor. Onun için de biz kadının son aylarda sırt üstü yattığı cinsel ilişki pozisyonlarını tavsiye etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kadının üstte olduğu ya da yan yattığı pozisyonlar bu dönemler daha güvenli. Gebelik kimi kadının cinsel isteğinde azalmaya sebep oluyor, kiminde de artışa neden oluyor. Ve size sevgili kadınlar, hekiminiz aksi bir durumda söylemediği sürece, yani yasak koymadığı sürece gebelik boyunca cinsel ilişkiye girmeye devam edebilirsiniz. Ama bebeğin aşağıda ise plasenta previa gibi, erken doğum tehlikesi gibi, düşük riski gibi bir durum yoksa, böyle bir yasak yoksa o noktada cinsel ilişki serbest. Çünkü bebeğin rahim içinde bulunduğu yer, korunduğu yer amniyon kesesi ve amniyotik bant. Bebeğe hiçbir zararı yok. Burada düşünmeniz gereken tek şey kendinizi rahat hissedeceğiniz cinsel ilişki pozisyonunu bulmak olacak. Cinsel ilişki pozisyonları nasıl olmalı? Gebelik boyunca farklı pozisyonlar değerlendirilebilir. Çünkü karın boyutları da değişiyor. Kadının ağırlığı da değişiyor, beden de değişiyor. Vücudunuza uyum sağlayacak cinsel ilişki pozisyonlarında farklı değişikliklere gitmeniz gerekebilir. Aslında hamilelikte her kadın için en zevkli ve en rahat cinsel ilişki pozisyonu genellikle kadının üstte olduğu pozisyonlardır ama bu kadından kadına genellikle farklılık gösterir. Her ne olursa olsun kadının sırt üstü yattığı pozisyonlar, özellikle erkeğin üstte olduğu pozisyonlar gebeliğin son dönemlerinde kadına ve bebeğe zarar verebilir. Diğer taraftan da penetrasyonun derin olması da bazı kadınlarda rahatsızlık hissetmesine neden olabilir. Onun için de daha sığ pozisyonları tercih etmek gerekiyor. Kendiniz için en uygun pozisyonu bulmak için karnınızdaki ve sırtınızdaki o baskıyı azaltan pozisyonları deneyebilirsiniz. İlk pozisyonumuz misyoner pozisyonu. Misyoner pozisyonu tüm dünyada en çok yapılan pozisyonların şahı. Kadının altta, erkeğin üstte olduğu pozisyon. Hamileliğin başlarında pek çok kadın bu pozisyondan zevk almaya devam eder. Erkeğin üstte olduğu bu pozisyonlar başta güvenli de olsa ama son dönemde hamilelik ilerledikçe, karın büyüdükçe rahatsız edici hale gelebilir. Yine de sırt desteklenerek, yani sırtı bir yastıkla destekleyerek bu misyoner pozisyonu kullanabilirsiniz. Erkekte kadının üzerinde karna binen ağırlığı azaltmak için kollarından destek alabilir. Bu noktada hamileliğin başlarında kullanılabilir. Ama yine de söylediğim gibi son dönemde bunu biraz yapmak sıkıntılı olabilir. Yüz yüze olduğu için çiftler bu pozisyondan birlikte çok daha keyif alıyorlar, daha zevkli buluyorlar. Son dönemlerde ama bebek için sıkıntılı olabilir. Kadının sırtındaki damarlara binen yükü ağırlaştırdığı için sıkıntı olabilir. Çok da kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Misyoner pozisyonu çiftler arasında o samimiyeti, yüz yüze teması, duygusal teması sağladığı için gebelik dışındaki dönemlerde de en çok sevilen, en çok kullanılan pozisyonlardan biri. O karna binen yükü arttırmayacak şekilde yine bu pozisyonu yapabilirsiniz. Yan dönerek erkeğin ayakta olduğu şekillerde de misyoner benzeri pozisyonları cinsel ilişkiye girmek için deneyebilirsiniz. Bir diğer pozisyon
kadının üstte olduğu pozisyon. Bunlardan biri jokey pozisyonu. Üstte olduğu farklı pozisyonlar da var. Ata biner pozisyonlar da var. Bunlarda cinsellikte kontrol kadının elinde olduğu için penetrasyon derinliğini, cinsel ritmi, hızı kadının ayarlaması, karar vermesi daha kolaydır ve kadına olanak tanır. Bundan dolayı da kadının üstte olduğu pozisyonları denerken erkeğin sırt üstte yatması, kadının üstte oturması gerekiyor. Erkeğin ağırlığı kadının üzerinde değildir. Bu nedenle de karnı herhangi bir yük binmez ve bu pozisyonu özellikle son 3 ay için ideal olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü pozisyon dogi pozisyonu. Dogi pozisyonu hamileliğin her döneminde yapılabilir. Bu dönem pozisyonda kadının ellerinin ve dizlerinin üzerinde durduğu, diz çöktüğü bir pozisyondur. Sonrasında erkek kadının arkasında durarak penetrasyonu gerçekleştirir. Hamilelik ilerledikçe bu pozisyonun daha rahat olabilmesi için yastık desteği de kadın kullanabilir. Dogi pozisyonunda penetrasyon diğer pozisyonlara göre biraz daha sığ kalır. Öyle olunca derin penetrasyon gebelikte kadını rahatsız edebileceği için bu sığ penetrasyon kadının kendini daha rahat hissetmesini imkan sağlayabilir. Bir diğer pozisyon ayakta durulan pozisyonlar. Normalde de kadınlar ayakta pozisyonu çok sever mi? Hayır, ama gebelikte bu pozisyonu genellikle seviyorlar ve ayakta yapacak şekilde uyarlanabiliyor. İlişkiye bu şekilde giriliyor. Kadının sırtında ya da karnında herhangi bir baskı tabii ayakta olduğu için de olmuyor. Hamileliğin tüm dönemi boyunca ayakta pozisyonlar deneyimlenebilir. Ayakta olan pozisyonlarda duvardan, yataktan, bir masadan, bir objeden destek alınarak bu pozisyonu daha rahat hale getirebilirsiniz. Diğer pozisyonlardan biri de yatak kenarındaki pozisyonlar. Kadın yatağın kenarında olduğu pozisyonda kendini daha rahat hissedebilir. Kadının kalçasının altına bir yastık konulabilir. Kadın kalçasını yatağın ucuna biraz kaydırır. Dizleri bükülü bir şekilde geriye doğru yaslanır. Erkek ayaktadır. Bu pozisyonları da özellikle hamileliğin o son trimester, yani son 3 ayından sonra yapmayı tercih ediyoruz. Yine de kadının sırtındaki baskıyı azaltmak için de sırtın altına bir yastık konulabilir. Bu pozisyonda yalnız şöyle bir handikap var. Yatağın yüksekliği biraz sorun olabilir. Yatağın yüksekliğine bağlı partner ya diz çökebilir ya ayakta durması gerekebilir ya da partner yastık kullanması gerekebilir. Bir diğer pozisyonda partnerin oturduğu pozisyonlar, yani erkek partnerin oturduğu pozisyonlar. Erkeklerin oturduğu pozisyonlarda kadının üstte olmasını sağladığı için yine karna bir baskı yaratmaz. Bundan dolayı da hamileliğin her dönemi için uygun. Bu pozisyonda erkek sandalyeye oturabilir, koltuğa oturabilir, yatakta oturabilir. Erkek oturduktan sonra kadının oturması gerekir. Bu pozisyonda kadının yüzü erkeğe dönük de olabilir, aksi yönde de olabilir. Yani her iki durumda da bu pozisyon yapılabilir. Benim bir önerdiğim pozisyona geldik. En çok önerdiğim pozisyon, çünkü bu çok konforlu bir pozisyon, kaşık pozisyonu. Kaşık pozisyonu da hamileliğin her dönemi için uygun bir pozisyon. Yine o son 3 aylık dönem için özellikle uygun. Bu pozisyonda da yine penetrasyon dediğimiz penisin rahim boynuna kadar ulaşması mümkün değildir. Hani çok derin değildir. Sığ bir penetrasyondur. Yine kadını rahatsız etmez, bundan dolayı da kadın rahat eder. Bu pozisyon için eşler aynı yöne bakacak şekilde yan yana yatarlar yatağa ve erkeğin penetrasyonu gerçekleştirmesi bu şekilde mümkün olur. Bir de oral pozisyonlar var, oral cinsel pozisyonlar. Hamileliğin her döneminde ilişki yapılan pozisyonlarda, oral pozisyonlarda denenebilir. Hamilelikte bir mahsuru ve sakıncası yoktur. Özellikle cinsel ilişki, penetrasyonun yasaklandığı durumlarda ya da penetrasyondan rahatsız olan kadınlarda bu yöntem tercih edilebilir. Aynı zamanda oral yolla eylemlerde tabii ki karşılıklı rıza önemli. Her iki partnerin de bu konuda istekli ve rıza gösteriyor olması gerekiyor. Bayağı bir pozisyon anlattım galiba size. Bu pozisyonların içinde benim size önereceğim şey ne? Birincisi kaşık pozisyonu, ikincisi kadının üstte olduğu pozisyonlar. Bu pozisyonlarda kadın hiçbir rahatsızlık duymaz, bebek hiçbir rahatsızlık duymaz. Cinsel eylemden de keyif alınan bir süreç
yaşanabilir. Hekiminiz size herhangi bir yasak koymadıysa gebelik boyunca cinsellik yaşayabilirsiniz. Birçok faydalı etkisinden de gebelik boyunca yararlanabilirsiniz efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Gebeliğinizin sağlıklı sürdüğü, çift olarak keyifli bir cinsel yaşam sürdüğünüz, uzun soluklu, mutlu bir evlilik süreci diliyorum hepiniz için. Sağlıkla, mutlulukla, keyifle kalın efendim. Hoşça kalın.